Japonya'dan gidiyorum. Canımın içinden bir süreliğine ayrılıyorum. Fukuoka'dayım. Japonya'nın güney kısmındayım. Yeni bir ülkeye gidiyorum. Tayvan, yani ülke sayılır. Tayvan'a gidiyorum, Taipei'ye gidiyorum. Bir hafta oralardayım. Bir hafta soluksuz bir video izleyeceksiniz. Girişimi yaptım. Vize ile alakalı ufak bir sıkıntı oldu. Onu bir gireyim, pasaporttan geçeyim, öyle anlatayım. Tam çünkü bilmiyorum ne olacağını. Heyecanlıyım. Yeni ülkem, yeni yerim. Girişi yapayım. Pasaporttan bir geçeyim, anlatacağım. Pasaport kontrolünden geçtim. Tayvan bizden vize istemiyor ama istiyor. E-vize almamız lazım. Şöyle bir sıkıntı yaşadım. 3 gün öncesinden bilgilerimi yazdım, gönderdim. Herhalde dedim kolay olacaktır ama bir gün sonra mail geldi. Lütfen eksik şeyinizi doldurun diye. Bir gün sonra eksik bilgilerimi doldurdum, gönderdim. Dedim ki aha da böyle uçacağım herhalde. Uçuşa neredeyse bir gün kala. Niyet mektubu gönder, banka dokümanını gönder. Ne diye gidiyorsun Tayvan'a diye bize bir bilgilendirme yap. Ankara'daki bir yere gidiyor bu bilgiler. O yüzden saat farkı da vardı. Herhalde dedim gidemeyeceğim Tayvan'a. Bileti aldım, otel filan derken hepsi ayarlanmıştı. Gönderdim. Bana bir saat sonra enteresan şekilde dönüş yaptılar. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Vizeniz onaylandı diye. E-vizeyi indirdim. Bir de arrival kart var. Onu doldurdum. Ama sessiz olun. Tayvan'a giderseniz minimum 2 hafta. Bence 2 hafta. Önceden başvurunuzu yapın. Resmi sitesinden yapın. Dolandırıcılık varmış öyle diyorlar. Bir çıktısını aldım. Direkt kontuarda soruyorlar. Gidiyoruz. Sağ salim geldik. Tayvan'dayız. Herkes çok yardımsever burada. E-sim almıştım Klook üzerinden. Onu etkinleştiremedim. Birinden bir yardım istedim. Yardım etti. Otobüse son bir dakika kaldı. Yaşlı bir teyzeden bilet aldım. Çabuk böyle sırtıma vuruyor. Çabuk koş dedi. 160 yeni Tayvan doları. Herhalde en ucuz otobüsle gidiliyor diye düşündüm. Olabildiğince yerel bir şekilde 36 kilometre bir yolum var. 5 dolara Banqiao diye bir yer var. Orada kalacağım. Otobüs de böyle. Tayvan otobüsü. Tayvan topraklarına ayak bastım sonunda. Çok nemli. Etraf Güneydoğu Asya, gezdiğim yerlere çok benziyor fakat daha modern. Şu görüntüler bakar mısınız? Yemyeşil. Bir kere ülke yemyeşil. Uçakla gelirken gördüğüm manzara inanılmazdı. Her yer yemyeşildi ya. Trafik akışı fazla. Herkeste motor var. Herkeste. Kulede kalacağım. Otelimize geldi. Japonya'nın küçük yerine alışmışım. Bu ne? Ben Japonya'dakiyle kafam karıştı. Biraz gece vakti rezervasyon yaptım da geceliği 19.000 yen yani 120 dolara geliyor. Kahvaltı dahil değil. Tepesinde böyle bir sonsuzluk havuzu var. Herhalde dedim böyle orta karar bir şey. Yani sınıfına da bakmadım. Meğerse 5 yıldızlıymış. Bizim evden büyük ya. Manzaraya bakalım. Hemen bir yatak kontrolü. Otel büyük bu ne? Kaç tane duş var? Aha Japon. Bu ne? Aha Toto. Vay canını yediğim sen buralara kadar mı geldin? Vay. Küvet güzelmiş. Küveti beğendim. Ben bir dinleneyim. Bir kendime geleyim. Saat 3 ettik. Japonya'ya göre de bir saat geride burası. Keşfetmeye çıkıyorum da inanılmaz bir nem var dışarıda. Tayvan'dayız. Cem Kun'la beraber Tayvan'ı geziyoruz adlı videomuza hoş geldiniz. 1. gündeyiz. Bir hamburger yiyeceğim canım. Hamburger çekti. Arkamda masaj yapıyorlar. Yanda kreş var. Onun yanında hamburgerci var. Bir yanda değişti hava. Biraz yeme içme ağırlıklı olacak. Love's Burger diye bir yer var tam burada. 13 dolarla Türk peynirli. Güzel de gözüküyor. Hem et var. Ne ya? Bir şey kızartma var burada. Tayvan'da ilk yemeğimi yiyorum. İnanılmaz lezzetli. Güzel yaptık. Upuzun bir Tayvan vlogunda meşhur içeceğini içmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bubble tea içeceğiz hep beraber. Yerel bir bölgeye götüreceğim. Kişi başına düşen motosiklet sayısı burada 2. Vietnam'da gördüğüm düzen burada da var. Motosiklete 4 kişi biniyor. En küçük çocuk önde, süren kişi baba. Ortada ikinci çocuk, arkada da anne. Bayağı bir aile gördüm motosiklet üzerinde. Yani Güneydoğu Asya'ya göre biraz yani daha gelişmiş ülke dersek varsayarsak bu denli bir görüntüye trafikte nasıl izin veriyorlar onu daha tam çözemedim. Geçiyorlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Her yer restoran, yeme içme alanı. Bu nem biraz insanı bitiriyor. Çinlilerin o Pataküte konuşması biraz kapalı, tırnak içerisinde yok açıkçası. Ama insanın burada motor süresi geliyor çünkü yollar geniş. Şu bubble tea'yi dünya gözüyle bir içim artık. Adamlar ara mahalleye bubble tea'ci koymuş ya.
Siftah yapayım. Bubble tea. Tayvan'da ilk meşhur çayımızı içiyoruz. İnci taneli bubble tea. Bayağı popülermiş. Yerel bir öneriydi. 65 Tayvan doları. Ya mayok diye bir tane kök var. Biraz araştırdım. Tapioka nişastalarıyla yapılıyor. Hamur haline getiriliyor. Daha sonra bunlar bir kahverengi şuruba yatırılıyormuş. Kaynatılıp kahverengi şuruba yatırılıyor. İnci taneli genelde yumuşak oluyor. Ama buradaki bana çok standart geldi. Harajuku'da Takashita Caddesi'nde içmiştik. O güzeldi. Böyle. Şimdilik izlenimlerim böyle. Olabildiğince yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim. Biraz kafa dağıtmalı bir tur oluyor Tayvan. Tayvan'da ikinci gün. Ama biraz önce bir ses geldi. Bir uyandım. Don paça aşağı iniyordum. Lan dedim herhalde gidiyoruz. Depremde ülkesi burası. Oğlum ne oluyor lan? Bir şey ötüyor. Deprem mi oluyor? Ne oluyor? Anlamadım. Uyandım bir anda. Bu nasıl bir sestir böyle ya? Aradım resepsiyonu. Yangın alarm testiymiş. İnsan bir haber verir ya. Bir sıkıntı var. Vallahi bilmiyorum nedendir. 2 haftadır ne uyuyabiliyorum ne yemek yiyebiliyorum adam akıllı. Ne olduğunu da anlamadım. Çözeceğim herhalde ya. Biraz kafam allak bullak. Herhalde bir 3-4 kilo verdim. Bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın mı diyeyim. İyice boku çıktı sosyal medyanın. Tayvan'ın parasını göstereceğim arkadaşlar. Elimde olan 1000 yeni Tayvan doları. Bir de 100. Dünden beri en çok bu ikisini kullandım. En çok dolaşımda ülke içinde bur varmış. 1000 yeni Tayvan doları. Hemen ön tarafında böyle çocukların olduğu kız erkek böyle dünyaya, küreye baktıkları ilimi açıklamak için. Arkasında sülün kuşu var. Mikado diyorlarmış. Tayvan'a özgü bir şey. Şöyle bir dağ var. 100 Tayvan dolarında Tayvan'ın kurucusu. Aslında Tayvan'ın kitaptaki adı Çin Halk Cumhuriyeti diye geçiyor. Ama Tayvan'da Çin Cumhuriyeti diye geçiyor. Enteresan. Tayvan'ın onu açıklayacağım ileriki günlerde daha kafamda oturması için. Tamamıyla oradan bağımsız ama Çin almak istiyor. Bunlar oraya gitmek mi istiyor? İnsanlar politik olarak, ülkeler politik olarak Çin'i karşısına almadıkları için Tayvan'ı tanımıyorlar ama iş yapıyorlar vesaire vesaire. Böyle enteresan konular var. Sut Yat-sen isimli Tayvan'ın Atatürk'ü gibi diyebiliriz. Arka tarafında da devlet törenlerinin yapıldığı bir bina. Zhongshan Building. Şimdi sizi güzel bir Türk restoranına götüreceğim. Sultanahmet'teyiz bugün. Bankyo tren istasyonuna gidelim hadi bakalım. Şimdi ben buradan kendime bir kart almam lazım. Biraz çözelim bakalım Taipei'liler nasıl gidiyormuş. Bisikletle binilen tren de varmış. Valla çok sakin bir işleyiş var. Bu Taipei'de 2 milyona yaklaşık bir insan burayı kullanıyormuş. Yani bu Bankyo değil de genel olarak Taipei kullanıyormuş. Aha, solda bir abi yatıyor. Doğal yaşamı göstereyim. Herkes bir köşede oturmuş ya. Sıcaklıktan, nemden insanlar mayışmış. Biz de yabancılık çekmeyeceğimiz bir konu. Merdivenin sağında bekliyorlar. Japonya'da soldaydı. Hep kafam karışıyor. Kartımı aldım. Yandaki ofisten geldim aldım. İçerisine de 900 Tayvan doları koydum. 30 Tayvan doları 1 dolar yapıyor. Çoğu yerde geçiyor. Kafede, restoranda, trende, metroda. Altında yer var. Kredi kartınızı okutup geçebiliyormuşsunuz. Bak bu da güzel bir sistem. Bana direkt bunu gösterdi de kredi kart bende ekstradan para kesiyor ya. Şöyle bir okutalım geçelim. Önce bakiyeyi gösterdi. Gittiğimiz yer kadar para kesecek diye umuyorum. Bakalım gözüme biraz basit geldi. Biraz aktarmalı gideceğim. Şuradan aşağı inelim. Güzel rehber tadında bir video ya. Tam burası. Benim gideceğim yer Ximen diye bir yer. Şuradan aktarma yapacağız. Tayvan'da ikinci günde yoldayız. Türk restoranına gidiyoruz. Ya canım pide çekti anlatamam size. Sağımdaki yerden indim, sola geçtim. Ne kadar basit sistem ya. Tayvanlıların kullandığı sistem. Çok rahatım. Japonya kadar rahatım şu anda. Ya anlatamam. 1 dolarımızı verdik. 1 dolar bence Japonya'ya göre uygun ama yer yerde Japonya kadar aynı pahalı diyebilirim. Taipei gördüğüm kadarıyla Japonya karışımı, Çin karışımı, bir de Güneydoğu Asya karışımı. Yollarına, insanına, sağına soluna yansımış ve tarihi de öyle enteresan şekilde Güneydoğu Asya'dan gelen halkların oluşturduğu bir şeyken Çin'e geçmiş, Japonya'ya geçmiş. Japonya bile burayı 50 sene baş koymuş. Biraz karışık bir bölge. Şimdi motora bakın Güneydoğu Asya. Kafayı
arkayı sağa bir çeviriyorsunuz. Büyük bir tori kapısı var. Farklı kültürlerin oluşturduğu bir yer ve hemen karşımızda Safranbolu restoran. Yemeklerimizi özledim, memleketi özledim. Merhaba Türkiye. Bir tane beyti söyledim. 780 Tayvan doları. Bir de humus. Humus çok seviyorum. Ayran var yanında. Vay vay vay. Vallahi çok özlemişim ya. Ya biz canımın içiyle evde de yapıyoruz da mercimek çorbası, ayran, humus da bayağı koymuşlar maşallah. Bismillah diyelim, bir tadımıza başlayalım. Bizde eski usul. Ekmeğe banacaksın. Yalnız humus bayağı geldi ya. Ben bu humusu nasıl yiyeceğim? Vallahi güzel, hepsi güzel. Yani Tayvan'a gelip sabah mercimek çorbası içeceğimi düşünmüyordum ama beyti vallahi özlemişim ya. Beyti yerken çeker misin ben? Bayağı bir sarımsaklı. Bu ilaç gibi gelecek bana. Çok acıkmışım ya. Gözüm bir şey görmüyor. Güzel bir detay göstereyim. Tayvan'dan, Taipei'den. Tayvan'da böyle bir durum var arkadaşlar. Bir anda bardaklar boşalırcasına bir yağmur. Şemsiyesiz gezmeyin. Üzerine bir bubble tea iyi gider. Gördüğüm kadarıyla bu yürüme yerleri böyle altları kapalı. Çok yağmur yağdığı için. Japonya'daki Yakiniku yeri burada da var. Vallahi hiç yabancılık çekmiyorum. $2. Abi bubble tea'den kaçamıyorsunuz. Burada her yer bubble tea'ci. Çinli hanımlar bekliyordu. Herhalde dedim güzeldi. Dünkü yere göre biraz daha iyi diyebilirim. Taipei'de 3. gün. Bugün Taipei Müzesi'ne gidiyoruz. Müze gezmeyi çok seviyorum. Gidelim Taipei Müzesi'ni biraz keşfedelim. Her gün ufak ufak bir oradan bir oradan. Tayvan videoma hoş geldiniz. Bu şekilde video tipi nasıl oldu? Görüşlerinizi yazın. Tamam. Şimdi Buddaların olduğu yerde başladık. Klasik lotusların, nilüfer çiçek yapraklarının altında hepsi resmedilmiş. Buraları biraz detaylı gezeceğim. Siz biraz sıkılabilirsiniz. O yüzden ilgimi çekenleri, anlatmam gerekenleri size söyleyeceğim. Dünyavi arzulardan arınıp Nirvana'ya çıkan Buddalar. 3000 senelik eser var içeride ya. İnanılmaz. Acayip heyecanlandırıyor beni bu tür tarihi yerler. Yapıların üstlerinde böyle mitolojik hayvanlar varmış. Ejderha, anka kuşu, aslan. İmparatorun gücünü göstermek için ejderhayı genelde en tepeye koyuyorlarmış. Tabi ejderha Çinlerin buranın sembolü. Müzenin 1. katı, 1 saattir alttayım. Biraz karışık ama enteresan eserler var. Çin'den, Tibet'ten, Hindistan'dan. Güzel, biraz karışık ama. Müze sevmeyenler varsa sıkılabilir ama tarihe meraklıysanız kesinlikle gelin. Kaç katlı burası böyle ya? Dediklerine göre 700.000 tane eser varmış içeride. Çinlilerin şeker, fındık, fıstık koydukları yer. Bizde macunlar konur ya. 1736'dan itibaren gelmeymiş. Takıp takıştırmayı ne kadar seviyorlarmış. Hazırlanırken kullandıkları aynalardan 1644. Kumaşa yapmışlar. Sayfayı çeviriyorsunuz. Kendi kendine oynuyor projeksiyonda. Wow. Bayağı kumaşa yapmışlar ya. İlginç değil mi? Müzenin en önemli eserini buldum arkadaşlar. 3. katta. Yeşim taşından yapılma lahana. Ay, yeşim taşına ne kadar önem veriyorlar ya. Valla o yeşim taşında beni çeken şey var. Kyoto'da Yuanji tapınağında da bir bileklik almıştım. Huzur veriyordu bana dokundurunca. Konfüçyüs de öyle demiş. Gerçek bir insan demiş, karakteri yeşim taşı gibidir. Saf. Merhaba Türkiye. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bu da işlenmemiş hali. Myanmar tarafından getirilmiş. Öyle diyorlar. Mükemmel bir şey ya. Enteresan bir şekilde benim ilgimi çok çekti. Bunu aldım. Minyatür olan. Bu hoşuma gitti. Eve koyacağım. Güzel bir, anlamlı bir hediye. 680 Tayvan dolarıyla kapanışı yaptık. Ve müzeden çıkınca bizi hemen yağmurlu bir hava. Gözlüklerim buğulandı. Bu nasıl nem arkadaş? İnanılmaz bir doğası var bu Çin'in ya. Dağın başına çıktım abi. Bir de deprem ülkesi buralar yani. Bence buraya gelirseniz taksi kullanın. Taksi kilometre başına $1 yazıyor. Ben 20 kilometre geldim. $20 para verdim taksiye. Ben içeride 2,5 saat durdum bu arada. Görüntüye hayran kaldım. Kuşlar gerçek mi ya? Sürekli bir kuş ötüyor burada. Ebabil kuşu gibi. Taipei biraz büyük.
Ben bir hafta sağını solunu detaylı gezeceğim diye, böyle chill takılacağım diye. Nasıl kuş bunlar böyle ya? Yuva mı var burada? Güneydoğu Asya'dan gelenlerin ilk başta oluşturduğu bir millet diye geçiyor. Daha sonra Çin'in kontrolüne geçmiş, hatta 1800'lerin ortasından itibaren de Japonya'ya geçmiş, Japonya'mıza demeyeyim. Enteresan, böyle karışık bir tarihi var. Budizm'dir, Taoizm'dir, Konfüçyüsçülüktür derken böyle bir mixlenmiş karışık bir tarihi var. Yanında bir bahçe var. Jishan, tam Japon iş ama şunlardan biraz fazla olması lazım. Koi, valla sazanları buldum. Sazan balıklarını buldum. Japonya'dan gelmişler. Çok güzel bir bahçesi var ya. Burayı ücretsiz yapmaları da çok güzel. Bak bak bak. Oh, bunlar ne böyle? Sazan bunlar. Tayvan'da beraber bu yolda yürümek istediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyin. Oğlum sizi beslemiyorlar mı? Bu nasıl bir yoğunluktur böyle? Tam yani Çin'de olduğunu hissediyorsun. Bak Japonya daha sade. Japonya olsa burada 20 tane olurdu. Ne kadar balık var böyle. Tayvanlı kızlar yanımda hemen bana biraz verdiler. Oh. Herhalde bunlar seremoni için. Tam Çin motifleri yalnız. Banqiao otobüs istasyonundayım. Buradan 965 numaralı yerden Jiufen'e gidiyorum. Bayağı uygun fiyata bu otobüslerle saatlerce yol gidebilirsiniz. Taipei ulaşım sisteminin karışık gibi gözüktüğü ama aslında basit olduğu şehirlerden bir tane. Jiufen Old Street'e gideceğim. Yaklaşık 1 saat 15 dakika civarı bir yol sürecek. Yani 3 dolar. 50 kilometre yol gideceğim, 3 dolar para vereceğim. Taipei'de şunu anlamadım. Bazı şeyler çok uygun ama bazı şeyler de çok pahalı. Yani Japonya standartlarında ara yok. Yani 50 kilometre 3 dolara gidiyorsun otobüsle. 1 dolara trenle ulaşın, yolculuk var. Böyle yarım saat 40 dakika falan gidiyorsun. Ama bir hamburgere 30 dolar veriyorsun. Bir yarım kiloluk bir ete 30 dolar veriyorsun kişi başı. Yani bir parça kokteyle de 20 dolar para veriyorsun. Tam arasından bulamadım. Bir de bu night pazarlar falan var. Oralara da gidip yerel halkı görmek için güzel olacak. 4. gün. 4. gündeyiz. Yolumuzu bulacağız burada. Bu gidişle ben Çince'yi de öğreneceğim. Vallahi zamanında geldi ya. Otobüs burada çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Hayat kurtarıyor. Şu Pocari bana bir sponsor olmadı. Yazdım da ilgilenmiyoruz dedi. Abi günde 2 litre iç diyorum. Nasıl ilgilenmezsin ya? Abi burayı canımın içi özellikle çekmemi istedi. Nerede ne var hepsini koymuşlar. Ben bir çay içmeye gideceğim. Yerlere girip çıkmayı sevmeden ne oluyor abi burada? Ha, tuvaletmiş ya. Bu kaligrafi için yapılanlar değil mi? Çin, Japonya bu konularda muazzamlar ya. Eve böyle kilim gibi geniş bir yer olduğunda asacağım. Çaycılar çok fazla. Sütlaç sandım. Sütlaç ya. Maçalı krakerler falan yapıyorlar böyle. Yumurtalı tartmış arkadaşlar. Yumurtalı tart. Ama sütlaç gibi. İlginç. Kedilerin olmasının da bir sebebi var. Onu da açıklayacağım. Burası altın madeni. Madenlerde fareler gezmemesi için kedileri salmışlar. Etrafta çok fazla kedi varmış. Bu tekili değil mi ya? Ne yapıyorsun? Keyfi yerinde. Fıstıklı mıstıklı böyle bir tatlı alalım, kendimize girelim. 2 tane böyle bir onluğumuz var. Hello. Hi. Can I take one? One. Okay. 20. Mind if we down 20, here? okay. Yeah. Thank you. Thank you. Güzel kokuyor. Acayip yoğun bir fıstık tadı var. 20 Tayvan doları. İnanılmaz bir fındık kokusu geliyor. 1,5 dolar. Ahtapotlu, domuz etli, Tayvan sosis. Güzel gözüküyor. Valla kızartılmış ürünler şu anda yemeyeceğim. Kusura bakmayın. Biraz yağına güvenemiyorum. And this one you can only buy in Taiwan. Bizim oolong çay var ya Japonya'dan. Benim içtiğim bu. Alişan bayağı büyük bir daha. Bir de bunu verdi. Bu biraz ağır geldi. If you like, right now we have İyi ki daha güzeldi. Bu güzelmiş. 500 dolar. So this one, what is this? Jinsei oolong tea. Chingseng oolong tea. Jinsei. Ginseng. Yeah, Ginseng. Aromalı. Biraz tatlı. Tatlı dedi ama iyi ki daha güzeldi Alişan'la olan. Alişan. And Jinsei oolong tea is very good. Aa, bu da And güzelmiş. only my shop. Ama ginseng bana yaramıyor. 10 sene saklanabiliyormuş. Alişan'ı beğendim de biraz pahalı geldi gözüme. Ben artık Çinliyim abi. Artık Çin'i gezeceğim detaylı. Eskiler, eski Tayvanlılar. Ama Tayvanlılar da halama benziyor ya. Halam ne kadar enteresan. Çocukken alıyorduk böyle sandviçle.
Ne kadar basit yapmış ablam. Ne kadar ablam bunlar? Handmade magnet $2,5. Yediği yemekleri göstereyim. Burası bir tavukçu. Salata, lahana, omlet, noodle, kızartılmış tofu, dumplingler var. Görüntüler bize biraz ters geliyor ama denenebilir. Bıldırcın yumurtası olabilir. Tatlı tuzlu. Evet, burada çok bir şey deneyemeyeceğim. Salatalık, en basit çözümü salatalık yemek. Herkes harıl harıl oturmuş. Hamurun içlerine bir şey koyuyor. Canımın içine böyle hediye alacağım. Evde bakınca sürekli güler. Çin demek, çay demek. Çay demek, Çin demek. Çin, ben çay buradan çıkma, dondurma da buradan çıkma. Bu ne teapotlar? Irori mi var burada? Hello. First tea house in Jiufen. The beauty over 100 years. Otantik bir yer. Ne kadar güzel bir yer böyle ya. Koyu balıkları falan var. Abi gez diyor, kafana göre takıl diyor ama içmek istersen ortadaki yere gel diyor. Asya'yı gezin arkadaşlar. Avrupa, Schengen, vallahi uğraşmayın ya. Yeme içme şey olabilir, falso olabilir ama Çin'de olduğumu artık hissetmek istiyorum. Vay. İnanılmaz bir nem var ya. Bu nemde nasıl yaşıyor bu insanlar? Sürekli vıcık vıcık terliyorum. Yerim böyle arkadaşlar. Şimdi benim burada bir çay evim var. Çay evime gitmem lazım. Amei diye bir çaycı var. Oradan bir çay içeceğiz. Buranın kuruluşunu söyleyeceğim. 1890'da burada bir sel oluyor arkadaşlar. Selden sonra buralarda dere yataklarında, nehirlerde altınlar çıkmaya başlamış. Enteresan şekilde. Altınları buluyorlar, buralar değerleniyor. Yani bu gördüğünüz yerler aslında bayağı zengin. Tam bak lafımın üzerine, ben boş konuşmam. 1890'dan itibaren de buralar değerleniyor. Nasıl, nereye kadar? 1895'e kadar. 1895'te kim geliyor? Buralara Japonlar geliyor. Japonların ne kadar büyük bir bina ya. Japonların yönetimi altına geçiyor 50 sene. 50 sene boyunca Japonlar yönetiyor. Japon ne yapıyor? Mühendis yolluyor buraya. Daha modern bir hale getiriyor. Zenginleştiriyor. Altyapıyı kuruyor. Kendine de bayağı bir pay alıyor. Aslında temelinde buranın Japonlar var. Altın yeri. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ne oluyor? Japonlar yeniliyor. Buralardan da çekiliyor. Şu anda buralarda altın çıkarmak çok maliyetli olduğu için bir de bitirmişler abi. O kadar altın çıkarmış ki Japon'un. Bitirmişler abi. Çıkarmak daha maliyetli. Çay evim burası olması lazım arkadaş. Şuraya bir manzaraya karşı da çay içmeyeceksem niye geldim Taipei'ye, Tayvan'a? Biliyorsunuz benim komşum Hayao Miyazaki. Ne kadar inanmasanız da. Bu ruhların kaçısı Spirit Away var ya, ruhların kaçışına demişler ki buralar ilham olmuş. Yani Hayao amca, bunu sorayım komşum niye sormadıysam bilmiyorum. Demişler ki Hayao Miyazaki Ghibli buradan etkilenmiş. Okay, so Taiwan dessert. This is green bean cake. Sesame cookie. Sesame. This is the plum. Plum. Yeah. Nasıl yapılacağını gösterecek. This is the smell cup. For smell, okay. Okay, so this is the drink cup. First, wash the cup. Okay, so this is Hermonta Alisan Oolong tea. Okay. So tea leaf, they park inside one quarter. You put a little bit. So this oolong tea more 2 times. 2 times. Okay. Okay, now first wash the tea leaf. Çayı koydu. 2 seferde yapabiliyormuş. Okay, now drink. Yıkadı. 20 seconds. Yes. Okay. Now second time wait 25. 5 or 6 times. Yes. So oolong tea no drink. You can take up this okay. So I can use this water every time. Yes. Yeah, okay. Thank you. Okay, now smell cup. This is very hot. Kokuyor. Little jasmine flowers, lightly smell. Yasmin biraz aromalı. Okay, now smell cup only first time. Thank you. Şişe. Bu tatil benim chill takılma tatilim arkadaşlar. Cemkun Tayvan'da, Taipei'de, yeni Taipei'de, Jiufen diye bir şehre geldik, kasabaya. Güzel bir kasabadayız. 3000 kişinin yaşadığı madenci yeri, artık turizme açılmış güzel yerlerden ve meşhur çayımızı içelim. Bu arada kaç, 350 10 dolara geliyor. Böyle bir servis var. Güzel, fena değil. Kıtlamalık şekerimizi bir alalım. Bayılıyorum bu şekerlere yani. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bence buralara yolunuz düşerse Çin'e, Tayvan'a bol bol çay deneyin. Vallahi bu kek güzelmiş. Bir daha bir Çin ya. Çin'e gelmişken yani çay içeceksin. 40 derecede sürekli altındakini değiştiriyorlar.
takviye yaptım. Şimdi şurada bir dursun. Sonra buraya koyacağız. Sonra buraya. Arta kalan oolong çayımı da böyle torbacılar gibi aldım. Canımın içine götüreceğim. O da nasiplensin. Şimdi buradan bir altın cevheri müzesi var arkadaşlar. Benim ilgimi çekti. Oraya gideceğiz. Çinliler biraz enteresan. Bak burada canavar müzesi diye bir yer var. 300 farklı hayvanın içeride olduğunu söylüyorlar. Aa, o enteresanmış ha. Hello. Gerçek hayvanlar var dediler. Aha. Allah, kaplumbağa mı? Aa, dolar filan var. Japon işi. Yeni videoya hoş geldiniz. Tayvan'dayız. Goblinler filan vardı. Onlara benziyor biraz. Ama bu amcama benziyor ya. Ne kadar gerçekçi yapmışlar ya. Seremoni tarzı kendine zarar verenlerde kendini kırbaçlama. Şimdi bazı hayvanlar gerçekten varmış ama evrim geçirmişler. Bu gerçek mi acaba? Ne ha? Bu ne ha böyle ya? Replika. Replika diye yazmışlar, tamam. Üzerimden yük kalktı. Ne kadar etli. Etine dolgun. Çift başlı domuz var. Frog. 6 ayaklı kurbağa. Şunu üflemeyeceğim de böyle billura benziyor. Katil bebek çakiler doldurulmuş. Oğlum ne kadar enteresan burası. Bir ürperdim, bir de kimse yok yani. Bir ben girdim şu anda. Çalışan bile yok. Evet, Tayvan'da adamlar dağların başına böyle bir yer yapmışlar. Le patates katapıçız. Haydi. Ulan benden başka kimsenin gelmeyişini Allah. Fırlamazlar herhalde. Şurada dur diyor. Kesin bunlar üzerime gelecek. Oğlum kimin aklına geldi böyle bir müze yapmak burada ya? Merhaba. Bak burası enteresan. Buradan gel diyor, buradan dön diyor. Mona Lisa var. Bir şeyler oynuyor şu anda. Şöyle dur diyor. Karşıya dön diyor. Gerçekçi yapmışsınız böyle ya. Bu usta mı? More than 40 years later. Korku filmimizi bir izleyelim. Allah. Yılanların olduğu yer. Çok kafayı sokmayayım. Şöyle bir şey. Nereye sokuyoruz kafayı? Kafayı böyle sokuyoruz. $5 verip de böyle enteresan yere daha önce gelmemiştim, bir dağın başında. Burayı yapan kişinin ruh hali biraz enteresan olmalı. Evet. Etkileşime de sokuyor bak. Güzel yermiş. Allah belanı vermesin. Kendimi Yüzüklerin Efendisi'nde goblin gibiyim şu anda ya. Allah. Enteresan ya. Harbiden kimin aklına gelmiş dağın başında böyle bir şey yapmak? Ulan Mona Lisa'dan ne istediniz arkadaş ya? Güzel tatlış bir çift derken Allah, o şeye kafaya çarptım, pardon. Asya biraz enteresan arkadaşlar. Ay canını yediğimsin, ne kadar tatlısın böyle ya. İnsanların geçmediği yerlere bayılıyorum. Zevkini çıkarmak istiyorum. Yani benim Vietnam'dan sonra gördüğüm en detaylı motor memleketi. Ama Japonlara bak abi ya. Altın madenine el koymuşlar. İmparatorluğa para aktarmışlar. Saraya para gitmiş buradan ya. Ne güzel bir düzen. Sen kalk binlerce kilometre ötedeki yere çök. Altın madenini işlet. Alacağını almış. Yine Amerikalılara yaramış. İlginç. Dönüp dolaşıyor. Her şey böyle Amerika'nın çıkarına geliyor ya. O enteresan. Bu altın madenine gitmem lazım. Oraya bir gideyim. Çok merak ediyorum orayı. Bir de benim enteresan bir şekilde burada başım dönüyor. Rakımdan dolayı mı anlamadım. Deprem de oluyor. Bu evler nasıl ayakta kalıyor? Çok eski gözüküyor bu yapılar. Böyle yapılar. Toprak kaymıyor mu? Doğal afet yeri de eski yapılar. Toprak kaysa Allah korusun, büyük deprem olsa aşağı gidiyor buralar. Ben biraz aşağılara indim de ben bayağı madene geldim diye biliyorum ama kapalı. Maden kapalı. Allah Allah. Açık da gözüküyor, anlamadım. Altın var mı acaba burada ya? Akşam vakti düşünsenize buradan geçiyorsunuz ya. Bir de herkes küçük. İlginç meyveler var burada ya. Muz değil mi bu ya? Yok. Farklı bir şey bu. Farklı ağaçlar görüyorum. Tam yılanın kol gezdiği vakitler.
Böyle aşağılara bir saptım. Karşıma çıkan manzaraya bak. Şehir tanrısı adına yapılmış Taoizm'e ait bir tapınak. Ne kadar ihtişamlı. Kasabayı koruyormuş buradaki gizemli ruh. Jufen Shagashi City God Temple'mış adı. Vay 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 vay. Şu yukarıda otobüs yeri var. Gelirseniz orada iniyorsunuz. Bence otobüsle gelin. Geze geze göre göre. Yerin altına inmeden önce gelip buralarda dualar ediyorlarmış. Her yerinde ayrı bir detay var ya. İnanılmaz değil mi? Böyle rastgele yürüyorsunuz ama kafayı bir yere çevirince aslanlar, kaplanlar. İçeriye bir grup girdi. Ben de grupla beraber girdim. İlginç. Sonra dua edip yere bir lastik taş gibi bir şey atıyorlar. Sağda böyle çubuklu bir şey var. Ona dokunup içerisinden bir şey çıkarıyorlar. Sonra tekrar geldi burada dua etti. Ortadaki sakallı kişi tanrıymış, şehir tanrısıymış ya. Hayat kurtarıyor. Bu ne sıcak, bu nemdir bu ya. Ya buranın akşamı güzel. Buranın akşamında durmak istiyordum fakat çok erken. Böyle akşam 6-7 gibi işte karanlığa kalacakmış gibi plan yapın. Akşamını da görün. Canımın içi akşamını da gör dedi ama canımın içi kusura bakma 3 kilo verdim. Bence gelişmekte olan bir ülkeye aday diyebilirim Tayvan'a. Sadece bulunduğu konum itibariyle biraz sıkıntılı. Çin burayı rahat bırakmayacak. Zaten savaş çıkarsa ya buradan çıkacak ya da bizim orada Hokkaido'dan çıkacak. Pasifik'in oralarda. Şehrime Yeni Taipei'ye Bangkok yerime döndüm. Ya burada bir manav var da karpuzun bir tanesi $1. Mango tanesi $1 geliyor. Kavun falan var ya şunları Japonya'ya götürecek. $100'dan satarız. Tayvanlılar da böyle hediyelik eşya vermeyi seviyor demek ki. Vay anasını. $10, $15'a. Tayvan'da da varmış bu kültür. Ben bunu anlamadım. Bu ne böyle ya? İlk kez bu kadar büyük bir şey görüyorum. Karpuz mu acaba bu? Şu motorlardan yürüyemiyoruz ki. Her yerde motor var. Ama şehir içerisindeki motor akışı bence az bu kadar motora göre. Ve bisiklet kullanımı ben burada hiç görmedim. Yani Yaşar dediğim ölüyor. Taipei'de, Tayvan'da aralara gire çıka yürüyordum. Bir yere denk geldim. Bangkok Stadium New Taipei. Görüntü gördüm böyle. İnsanlar spor yapıyorlar. Tam böyle şehrin ortasında. Kilolu insana burada denk gelemiyorsunuz. Sürekli bir hareket halindeler. Sağda solda yarı çıplak egzersiz yapan, vücutlarını esnetenlere bayağı bir denk geldim. Zaten bu nemde sıcakta insanlar kendini dışarıya atıyor. Sağda solda herkes mayışmış durumda ya. Geldik. Gece pazarındayız. Taipei'deyiz. Songshan istasyonuna geldik. Roae. En güzel gece pazarlarından birine getirdim size arkadaşlar. Raohe. Raohe. Yani doğru telaffuz için. Telaffuzlar biraz sıkıntılı. Raohe gece pazarına getirdim size. Devasa bir tapınak var. Songshan Jiyu diye bir tapınak. Tamamıyla Taoizmle ilişkilendirilmiş ama içeride de Budist yapılar varmış. Çok ihtişamlı ya. Nereye gidiyorsun teyze? Allah Allah. Bu normal değil bu. Böyle yapmıyor genelde Tayvanlılar. Taoizm Çin'den çıkma bir şey. Tamamıyla doğa temelli. Tao kelimesi yol diye geçiyor. O giderken o kullandığın yol. Tanrı yok benim en tepesinde. Yani Tao'yu şöyle düşünün. Doğanın bir doğal bir düzeni var. Altındakiler de işte denizden sorumlu Tanrı, işte eğitimden sorumlu Tanrı gibi çeşitlendirilmiş. İçeriye insanlar giriyor, onu buluyor. Onun üzerinden aslında bir dilek diliyor. Taoizm genelde Tayvan'da yaygın, Çin'de yaygın. Ejderhalar. Ejderhanın işleyişi de şöyle. Ejderha genelde hani böyle kötü tasvir edilir ya. Burada bolluk, bereket, güçlü diye tasvir edilmiş. Koruyucu bir anlamı var. Çok fazla ışık var ya. Kafayı yiyorum ben. Sürekli bir yerde bekliyorum. O biraz önceki abla da canı sıkıldı. Bekleyemedi o yüzden geçti. Duman genelde bu Budizm'de vardır. Hani kötülüklerden arınma amacıyla kullanılır. Ayrıca burada yaptığınız dilekler, dualar o dumanla birlikte böyle tepeye, gökyüzüne gidiyor. Şurada bir insanları rahatsız etmeden göstermek istiyorum da. Popüler tanrı Mazu. Balıkçıların olduğu tanrı. Ahşaptan, bambudan yapılan kehanet taşları. İnsanlar dua ettikten sonra Tanrı'ya bir soru sorar ve bu iki parçayı yere atar. Düşüş şekline göre cevap yorumlanırmış. Bir düz gelirse kabul olacakmış anlamına geliyor. İkisi de düz gelirse Tanrı hayır dermiş. İkisi de bombeli gelirse Tanrı'nın güldüğü ya da sorunun net olmadığı düşünülürmüş. Ben bunu da Japonya'da denk gelmedim. Böyle bir Taoizmle alakalı bir inanılış yok açıkçası. Genelde Shinto, Budizm. Dikkat ettiyseniz burada meyveler, erişteler, noodle'lar, bubble tea'ler bile bırakılmış. Her şeyi bağışlayabilirsiniz tapınağa. Sadece para, maddi olarak bağış değil. Su da olur, çay da
olur. 270 senelik tapınaklarından bir tanesi. Şu kart var ya, bu kart benim bayağı işime yaradı. Çoğu yerde tık 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 ödeme yapıyorum. Tek seferde paranızı elinize alın, ödemeleri yaparsınız. Hazırsanız Cemkun'la beraber Tayvan'da kültürün içerisine girelim arkadaşlar. Çok kalabalık ya. Şimdi şöyle bir şey var. Ben özellikle bugün geldim. Aslında hafta sonu gelecektim. Bugün Perşembe. Niye bugün geldim? Yarın tayfun geliyor. Tayfun gelecek. Çok dışarıya çıkmayın diyorlar. Yağmur, kar, fırtına. Bir de canımın içi eşim dedi. Oranın tayfunu normal tayfun değil, baba tayfunlardan. Şimdi akşamları genelde insanlar iş çıkışı bir yere gittiğinde yeme içmeleri bu tarz yerlerden yapıyorlar. Takoyaki Japon. Abi kolay gelsin abi. Kalabalığı özellikle gösteriyorum ki geldiğinizde neyle karşılaşacağınızı görün. Et, steak. Ağır bir koku var. Bak bu güzel olabilir. Tavuk sosisi. Şöyle bir şey var buradaki tavuklarla ilgili. Tamam sorun olmaz ama eşim dedi. Bir ara arkadaşlarıyla buraya tura gelmişti. Buranın tur rehberi demiş ki hastalıklı tavukları da Tayvanlılar kullanıyor. Tabii hepsi için geçerli değil ama tavuğa dikkat et. Özellikle yağlı şeylere dikkat et dedi. Ablam kalamarı ne güzel attı böyle ya. 1,5. 30 Tayvan doları bir dolara geliyor öyle düşünün. Bir tane alayım ablam. Şöyle pardon bir bakalım tadına. Vay güzelmiş. Nvidia'nın kurucusu değil mi bu abi? O parçalar çok büyük ya. Niye böyle? Çin işi değil yani. Japonya'da olsa daha küçük olur. Gerçekten parçalar çok büyük. İşkembe bir try. Ben normalde her şeyi yerim. Ayırt etmem ama koku enteresan şekilde bana biraz ağır geldi. Ne oluyor abi burada? Mantarı sosluyor, karıştırıyor. Peynirli, wasabili, limonlu. Vay vay vay. Mısırı niye böyle yaptınız abi mısırı? Niye bu kadar yaktı mısırı ya? İlginç. Enteresan. Mısırı bu kadar öldürmeleri de ilginç. Aslında şunu böyle süt mısır diye satsalar. abi Nvidia'nın kurucusuna benziyor bak. Abi herkeste dövme var. Japonya'dan sonra herkesin dövmeli olması çok garip. Tozunu mozunu aldı. O dövmeleri de çok şekilli ya. İstisnasız bütün Tayvanlılar hepsi dövmeli. Şu mantarı çok tüketiyorlar ya. Shiitake mantarı bu. Ana. Bak Japonya'dan ne gelmiş bak. Japonya'dan ne gelmiş arkadaşlar. Abi bütün görüntünün içine meyvelerin güzelliğine bak. Ya Türkiye'de bu gece pazarları iş yapmaz mı arkadaşlar? Yorumlara yazsanıza görüşlerinizi. Düşünsenize bir yer açılıyor. Akşamları belli yerlerde insanlar, esnaflar geliyor. Ürünlerini taze taze satıyor. Bazı meyveleri ben Japonya'da bulamıyorum. Sadece bu Güneydoğu Asya'ya gittiğimde bol bol yiyorum. Ama durian'ı yemeyeceğim. Durian'ı sadece Malezya'da. Ana ne güzel gözüküyor. Bu ne ama bu? Domuz mu bu? Oo cranberry. Cranberry. Bak bu da güzel. Bu da güzel olur. O ne oluyor? Bu şurada bir şey oluyor. Burada bir şey oluyor abi. Nusret'in Tayvan versiyonu. Niye bu kadar şov yaptı abi ya? Mangal başında böyle şov yaptığımız. Abi yeni dünya düzeni böyle. Herkes işini düz yapan yok. Herkes bir şov. Berbere gidiyorsun tokat atıyorlar. Restorana gidiyorsun üzerine tuz fışkırtıyorlar. Tayvan'a geliyorsun abi zıplayan bir abi var. Pur natural Aoyu jelly. Bak bunu daha önce de görmedim. Ne kadar görmediğim şey varmış benim bu hayatta böyle. Arkadaşlar bu incirmiş. Aoyu incirinin kurutulmuş tohumlarıymış. Tofu da çok tüketiliyor. Tofu derisi, tofunun kendisi. Asyalıların yaşını göstermeyişinin sebeplerinden bir tanesi tofu. Tofu Türkiye'de var mı? İnsanların sadece yemek yediği yerlerden diye geçmiyor aslında. Yani benim gözlemim bu. Sosyalleşiyor insanlar. Tatlı. Tatlı patates toplarını çok seviyorlar. Bici Bici'nin Tayvan versiyonu. Meşhur bubble şu siyah olan inci tapioka. Yağa dikkat edin abi. Asya'da bir yağ bir de buz. Bunlardan başınıza iş gelebilir. O yüzden görüntülere bol bol bakın. Ciğer mi bu? Tavuk ciğeri mi? Yok tavuk ayağı. Vay maşallah. Kalamar. Bu kadar büyük kalamar gördünüz mü daha önceden? Ne kadar etli bu. Bir tanesi 150 Tayvan doları. Bu inanılmaz büyük ya. Rice sausage. Şunu bir deneyeyim ya. Rice sausage, Tayvan sausage var ya arkadaşlar. S90 yazıyor. S90. Yani 3 dolar. Ondan alacağım. Oo bayağı sarımsaklı. Tayvan'a özgü ilk yemeğimizi yiyelim. Bu tatlı
tatlı. Tatlı bu. Tatlı sosis. Soya var. Fıstıklamışlar. Peanut. Pirincin içerisine fıstık atmışlar. Fıstıklı pirinç yapmışlar. Hafif soya, sarımsak. Yalnız güzel ha. Abi bir de sarımsak alayım. Fıstıklı pirinci beğendim. Şöyle. Vallahi yenilebilir. Ama bu sos biraz bana ağır geldi. Bilmiyorum. Biraz fazla tatlı gibi. Ya Tayvan'da çok güzel yemeği var da bazıları bize çok ters ya. Denemek istiyorum ama. Bu ne abi? Ayaküstü masaj mı var burada? 10 dakikası 200. Ama çok guava tüketiliyor burada. Bak benim alışamadığım görüntü şu. Tavuk ciğeri, ayağı, derisi, tofular, kızartılmış ürünler. Kaseye koyuyorsun abi sana karıştırıyor. Güzel. Mısırı böyle kullanmaları da enteresan. Ablam şimdi ortaya karışık bir şey yapacak. Tabii hiçbir şekilde İngilizce bir şey açıklama yok ama tavuk olduğu biliniyor gibi galiba. Tofu kızartılmış. Tabii Asyalılar için normal görüntü. Tarot, tarot da varmış. Ayaküstü tarot bakıyorlar. Minyonu ne hale getirmişler canımın içi. Bizde eskiden mısırcılar vardı ya, ayaküstü böyle koyuyorlardı, meşhurdu. Ben daha ucuz beklerdim Taipei'yi. Diğer şehirlerine de gideceğim, göreceğim ama ucuz beklerdim. Düşündüğümden her şey böyle 2 dolar, 3 dolar daha pahalı geliyor bana. Onu söyleyeyim. Evet, benim kabak sandığım karpuz bu. Bu abi muhabbete dalmış, muhabbetini bozmayalım. Ben daha ileride deneyeceğim. Ha bu bizde de var. Yani Japonya'da da var. Tavuk ayağı, tavuk derisi, tavuk ciğeri, brokoli, turp, mantar. Karıştırıyor, sosluyor, ayak üzeri öyle yiyorsunuz. Abi şu çok enteresan. Yani tam büyük karpuz gördüm de farklı bir renkte büyük karpuz kabak gibi geliyordu ama şura olabilir. Hemen bir tane alayım ben. Şu kabak karpuzunu bir denemem lazım. Hemen bak önünde biraz önce yaptı koydu. Hello, juice? Yeah. This one? Hemen hazır önümüzde. Tayvanlara normal geliyor ama bizde böyle bir şey yok abi. Ne ya? Ben karpuz çok severim. Enteresan bir şekilde orta karar bir tatlılığı var. Yani tam bizim damak tadına göre. Üst üste 2 bardak içerim. 1,5 dolar. Bak ablam. Yani böyle bir kabak görünümlü şeyden bu denli bir çekirdeksiz çıkması da enteresan. Çekirdek de çok yok. Bunu sevdik. Bu güzel. Gelirseniz kabak görünümlü karpuzdan için. Allah'ım ne güzel kesti yalnız ya. Bunlar bayağı hayvan olsa, bizim köydeki hayvanlar olsa bunu ne yer ya. Vallahi emeğinize sağlık. Tayvanlı ablam, güleç yüzlü bir Tayvanlı ablam. Bunu gelirseniz bu ablamı bulun. Kızı var galiba yanında. Buralar arkadaşlar çok sıcak, çok nemli. Olduğunuz yerde sürekli terliyorsunuz. Soğuk bir yere giriyorsunuz, soğuk terliyorsunuz. Karpuzunuzu içerken böyle kıl tüy alan yerlere de denk geliyorsunuz. Çok güzel. Her şeyden bir şey görebilmeniz çok güzel. Çok güzel. Ben burayı sevdim. Sosyalleşiyorsunuz, geliyorsunuz, fal baktırıyorsunuz. Bak geleceğinizi öğrenmek isterseniz meşhur o kokan meyvemiz var ya, Malezyalıların böyle avuç avuç yediği durian meyvesi. Bunu peynirliyorlar. Hello. İlk kez gördüm peynirli halini durianın. İlginçmiş. Nvidia'nın kurucusu abi bak buraya da gelmiş. Ne kadar çok sokak yemeği seviyormuş bu Nvidia'nın kurucusu ya. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Ama bu ne oluyor? Her yerde bir şey dönüyor ya. Anladığım kadarıyla en kalabalık pazarlarından bir tanesi. Abi, paçinko oynuyor bunlar. Bak, kazanana böyle hediyeler var. Evet. Genel olarak böyle bir sıcak, nemli, herkes yani böyle kavga gürültü yok. Budizmin etkisi, Taoizmin etkisi, sıcaklığın getirmiş olduğu etki derken herkes mayışmış zaten burada. Ona fırsat kalmıyor. Bak bu ablam bu Nvidia'nın kurucusuna da vermiş. Esnaf severim abi. Esnaf çocuğu olarak böyle esnaflardan güleç yüzlü Tayvan esnafına katkıda bulundum. Guava'mı da aldım. Vallahi Japonya'daki o iş yaşamındaki stres, her gün kulak memesinde gittiğim tren yolculukları derken bu Tayvan gezim ilaç gibi geldi. Bu ne ya böyle? Enteresan bir şey yapıyor abi burada. Ne bu ya? Abi buharda. Bu tatlının ismi Zhangguan. Çin'de imparatorluk sınavını birincilikle kazanan kişiye verilen bir unvanmış. Tatlının ismi oradan geliyor. Şampiyon kek. Birinci kek diye geçiyor.
Aileler de çocuklarına sınavda başarılı olsun diye bu kekten veriyormuş. Biz nasıl hani sınava girmeden önce analarımız, babalarımız bize oğlum pirinç ye. İşte dünyanın bir ucunda da benzer şeyler çıkıyor. Bu da enteresanmış. Buralara özgü. Ama çok fazla bu ya. Susam, yer fıstığı, pirinç enteresan. Yapışkan böyle değişik bir pirinç ya. Çok kısa sürede oluyor. Ben anlamadım nasıl bunu yiyorlar böyle. Enteresanmış. Bunu daha sonra deneyim ben. Midem kaldırmıyor şu anda. Bir de gelirseniz yeşim taşı alın. Çin mantıları gibi. Elleriyle çok güzel tertemiz elleriyle yapıyorlar. Abinin görüntüsü biraz karizmatik. Tabii insanlar alışmış ya. Bağışıklığı kazanmışlar. Ben pazarı bitirdim. Pazar bitti. Gece pazarı turumuzu Raoe'de ne oluyor ya? Bir şey oynuyor abi. Sürekli bir şey var etrafta. Bitirdik. Etraf cıvıl cıvıl. Ben biraz dolanacağım etrafta. Görüşürüz. Tayvan kedisi. Burada ne oluyor? Yoga yapıyorlar. Yoga mı yapıyorlar? Anlamadım. Bunlar duruyor. Bravo. Taipei'de dağa çıkıyorum arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Dağa çıkıyorum. Şu arkamdaki bu önden giden kızı takip ede çıkacağım. Şimdi neden bu dağa çıkıyorum? Gecenin bir vakti. Çünkü canım sıkıldı. 10 dakikada çıkıyorsunuz diyor. 700 metre diyor da hiç 10 dakika gibi durmuyor. Bak abi takım taklavatı almış gidiyor. Fil Tepesi diye geçiyor burası. Shangshan Fil Tepesi. Uzaktan bakıldığında kayalıklar file benziyormuş. Öyle diyorlar. Tayfun geliyor. Ben daha buraya çıkamam. Ya Allah bismillah. Kamerada ne kadar dik gözüküyor. Dedim ne yapayım? Dağa çıkayım bari dedim. Merdivenleri öyle bir yapmışlar ki. Bak. Tekli. Bacağım uzun abi. Tekli adım atınca daha çok yoruluyorum. O yüzden böyle üçer atıyorum. Ne kadar dikmiş burası böyle ya. Bayağı dik burası. Düşündüğümden daha dikmiş. Oy maşallah. Tayvan'a kadar gelmişken daha da çıkmadık demeyiz abi. Herhalde biraz yaklaştım gibi bak. Manzara çıkıyor. Ulan kızı geçeceğim diye var ya nefese kaldım. Abi bende bazen böyle bir deli cesareti geliyor. Ben de anlamıyorum. Konfor alanından çıkınca tamam. Ben değilim. Hep başıma işler geldi. Canımın içinde zaten konfor alanından çıktığım için buldum. Yoksa 10.000 kilometre ötede nasıl bulacağım ya? Bir sonraki aşamaya geldim. Biraz daha çıkacağım, burayı geçeyim. Baba çıktıkça çıkıyoruz ya. Arok filmine döndü. Ne kadar daha taş döşeyeceğiz. Biraz daha gördüğüm manzara bu. Oluk terledim ya. Daha var mı ya? Çinliler bir karanlık bir yola saktı. Bu videonun devamı gelmesi. En son Çinlilerle tepedeyim. Ama manzaramızı bulduk. İnanılmaz terledim ama değdi. Tayvan hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Gündüz vakti olsa nasıl bir yerde olduğumu anlaşılır ama bayağı dağın başına çıkmışım ben ya. Bir şey daha tamamladık. Kot pantolon uzun şeyle gelmişim çünkü etrafta vıcık sinekler geliyor. Bu terde hepsi yapışır. Kanımız tatlı bizim. Bizi daha çok ısırıyorlar. Asyalılara çok gelmiyorlar o yüzden. Onların kanları tatsız diye bir bilgi var kafamda. Neden bu saatte böyle bilgi var bilmiyorum ama iyi yaptım. Ben bir kaya buldum. Bak bu kaya bu. Tepeye gelince sağınızda bir kaya olacak. Buraya gelin poz verin. Seni yeneceğim Tayvan diye. Şöyle ulan düşmem inşallah. Buradan bir yuvarlanırsam var ya bir dakikaya aşağıdayım. Fil Tepesi, Fil Kayalıkları adını buradan alıyor. Üzerinde bulunduğum kayalardan alıyor. Uzaktan bakılınca şunlar file benziyormuş. Öyle diyorlar. Bir şey oynuyor burada. Bir şey oynuyor. Çalılıklardan bir şey oynuyor. Bir şey geliyor. Yaşa. Hoppala. Tayfun geliyor. 27 milyonluk ülkede, Tayvan'da, Taipei'de 6. günümüz. Markete geldim de Yongli diye bir markete geldim arkadaşlar. Sonsuz mutluluk veren ismiyle Taipei'nin ticaret merkezi olan 1900'lerin başından itibaren öyle bir yer. Ama kapalı bir yerde olması da
çok güzel. Aa, güzel. Olabildiğince her gün bir tane pazar keşfetmeye çalışıyorum. Tavuklar, domuzlar, ayaklar. Bayağı da açık ya. Domuz ayağı. Domuz ayaklarına bak. Böyle Eminönü, Sirkeci, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı havası veriyor etraf. Savaştan hemen sonra açılmış bir yer. Şöyle bir soğuk çay. How much? How much? 25 35. Okay. Thank you. 现在下大雨了。 Thank you. Eski çaycılarından. Herbal tea. Soğuk. Wow. Ne ya? Tayvanların çayları niye bu kadar güzel? Herbal tea. $1 geliyor. Tayvanese Herbal tea diye geçiyor. $6. Çay çok hoşuma gitti. Yao de Herb diye bir şey. Sıcak soğuk içilen bir çay. Boğazımda enteresan böyle bir rahatlık, uyuşma hissiyatı verdi. Mayıştırdı beni çay. Burada çok çay tüketilmesini şimdi daha iyi anlıyorum. Gelirseniz şu Herbal Taiwanese Tea'de ne kadar övdüm ya. İlginç bir şey buldum. Karpuz çekirdeği. Meyan köküyle tatlandırıyorlarmış, böyle yiyorlarmış. Şöyle tabelaların arasında yürümeyi bayılıyorum, çok seviyorum. Ha, burada ne dönüyor? Badem çayı. Ablam tadımlık verdi de çok tatlış, kibar bir ablam. Şöyle, thank you. Badem sütümüzü aldık, şekerli badem sütü. $1,5. Çaylarının içlerinde aroma var. Aa bak, fıstıkçı Şahap. Burası 1800'lerin sonları, 1900'lerin başları için aslında tüccarların en çok bulunduğu yerlerden. Burayı zengin bir hale getirmiş tüccarlar. Tabelalar tabii Çince, geleneksel Çince. Normal Çinler de daha basit Çince kullanıyorlarmış. Koş Cem. Cem koş. Tayvan yağmurunu da yemedik demeyiz. Güzel yağıyor. Bu Japon gibi de bu sert yağıyor. Sert yağıyor. Kafamı acıtıyor. Tayfun gelsin de artık kurtulalım. Ay vay vay vay. Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar başıma gelenleri anlatamam size. Her yer kapalı, her yer. Şansıma nasıl şanslıysam artık. Kura Sushi bildiğim yer bir şekilde açık buldum burayı. Tayfun gelecek, korkmaya başladım ya. Açık bir yer market dışında yok. 7-Eleven Family. Tayfun gelmeden hemen hızlı yiyip kalkmam lazım. Deniz tarak, karides, mentay acılı, peynirli karides, mayonezli. Şuradan bir atayım. Görüşürüz. Tayfun gelirse görüşürüz. Hediye kazandım. Tayfunlu bir günden merhaba Tayvan'dan. 7. gün. Her yer kapalı. Tayvan serimizin Tayfunlu sonuna geldik. Benim hayatım biraz kolay gibi gözüküyor ama bir Tayfun gibi rüzgarlı dalgalı. Tayvan serimizin şu anlık sonuna geldik. Ben yarın farklı bir ülkeye geçiyorum. Yeni bir ülkeye geçeceğiz. Görüşeceğiz inşallah. Çaycı açık bildim mi? Çaycı. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Tayvan videosu serisi güzeldi. Devamı da gelecek. Seviyorum buraları. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu zorlu hayatı, Tayfunlu hayatı seviyorum ya. Bu zorluklar karşısında